Doğada yürürken bitkilerden özür diliyorum. Çiğnediğim için. Yükseklerde, denizlerde, ormanlarda bilinçaltıyla onlarla bağ kurarak yürüyorum. Nefes alırken ağaçların bize verdiği lütufları hissediyorum. Çünkü biz biriz. Hep söylediğim bir gerçek var. Ben hiçbir insandan üstün değilim. Bendeki güç ve yetenek bütün insanlarda var. Bir insan nasıl ki elini açıp kapatabiliyorsa, aynı şekilde midesini de, karaciğerini de, kalbini de kontrol edebilir. Bizim bedenimizde de beslenen canavarlar var. Selülitler ve yağlar. Mesela bunlar kas ve sinir sistemlerimizi yok ediyor. Ben bedenimle ilgilenmeyi çok küçük yaşlarda başladım. Uzun süre dünya zevk ve nimetlerinden uzak kaldım. Bedenimi tanıdım, bu sayede kalp, akciğer, kan dolaşımı, mide, bağırsaklar hepsini yönetebildim. Bunu herkes yapabilir çünkü herkeste aynı güç vardır. Yaşsız yani. Gerçekten yaşsız. 6 ay önce ölüyordu. Dedem gerçekten bana hep arkadaşlık etti küçüklüğümden beri. Ve Yoka'da şu ana kadar onu geçen hiç kimseyi görmedim. İnsan iradesi nelere kadir olabiliyor? Bu nereden çıktı? Hoca çünkü beli kırılmış, sakatlanmış, işte omurga darmadağınık. Biz hala hocanın omurga filmlerini bir uzman kişilere gösterdiğimizde, profesörlere, bu konuyla ilgili uzman kişilere gösterdiğimizde bu insanın ayakta durma ihtimali 0 diyorlar. Benim 2 çocuğum doktor, tıp öğrencisi. Fakat biz kızımızın, en ufak kızımın skolyoz olduğunu göremedik, şey yapamadık. Aynada bir gün kendisine bakıp bir omuzunun diğerinden hafif alçak olduğunu hissetmesiyle şey yaptı. Yani her bebek gül bebek büyütüyoruz. Fakat kızımızın skolyoz, ablaları da tıp okuyor, Cerrahpaşa'da İngilizce tıp okuyor. Buna rağmen şu anda kızım evlendi, 2 senelik evli. Benim gibi dünya tarihinde bir insan yok. Bir beli kırılmış kendi kendini düzelten bir insan yok. Kanser diye çocukların yarısı alınmış, sağlıklı yaşayan bir insan yok. Ve hala benim yaptığımı yapabilen genç bir sporcu yok. Ve kızıma dedim ki bütün kaç kişi varsa elimi tuttum değil mi? Bu parmak kıpırdamayacak. Böyle mengene gibi duracak. Kıpırdadığı zaman o mağlup. Bırakacak, başkası gelecek. Kaç dakika? 10 dakika, 20 dakika siz de deneyin. Yapamazsınız. O vakit ben sizden gencim. Nedir atalar? Yaş ağaç eğilir, kuru ağaç kırılır der değil mi? Sanatçılar. Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Ahmet Yüceses, Mualla Mukadder, Yıldıray Çınar, Ahmet Sezgin, daha yani aklıma gelmeyenler çok. Aziz Şenses, hepsi arkadaşlarımdı. Bunlar hepsi öldü. Ben bilgimi uyguluyorum, ben tedavi etmiyorum. Ruh tedavi ediyor. Kazım Gürbüz 1920 yılında Adana'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren beden ve beyin gücüyle yaşıtlarından farklı bir çocuktu. Az konuşan ve çok dinleyen bir yapısı vardı. Bazen ailesinin gitmediği, görmediği yerleri anlatıyor, sanki başka dünyalardan bilgiler veriyor gibiydi. Ancak zamanla aldığı tepkiler onun daha da susmasına ve içine dönmesine neden oldu. 4 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hatmetti. Hatta hocaların hatalarını düzeltmeye başladı. Yogi Kazım'ın dedesi Molla Ali Bey Özbekistan Taşkentliydi. Kökenleri ise Hindistan'a kadar uzanıyordu. Molla dede ondaki bu potansiyeli görünce 10 yaşlarına geldiğinde onu Nepal'e, Himalaya dağlarının eteklerine götürdü. Bu süreç onu ileride dünyada 9. dereceye yükselmeyi başaran ilk Müslüman yogi de yapacaktı. 20 yıl dünya zevk ve nimetlerinden uzak yaşadı. Bu süre içerisinde irade ve nefis eğitimi yaparak vücudunun bütün uzuvlarını kontrolü altına alabilmeyi öğrendi. Parmaklarım güçlü. Hadi yap bunu. ...27 santimdir. Nedir atalar? Yaş ağaç eğilir, kuru ağaç kırılır der değil mi? Demek ki eklem aralıklarım gayet müsait ve kas gücüm var.
Buradan ayrıldıktan sonra önce Fransa'da, sonra İstanbul Taksim Gazinosu'nda çalışmaya başladı. 1950'lerin bütün sanatçıları arkadaşı olmuştu. Şovlarında bazen kolunu çıkartıp takıyor, bazen günlerce bir düğüm olup kalıyordu. Bazen organlarının yerlerini değiştirir, bazen de kalp atışlarını tamamen durdurup yeniden çalıştırabiliyordu. Bir keresinde su altında 10 dakikadan fazla nefessiz kalmıştı. Herkesin hayranlıkla baktığı bir vücudu vardı. Yeşilçam, Tarlabaşı, İstiklal Caddesi nezih yerdi. Ve sanatçılar, politikacılar arkadaşlarım oldu. Mesela Demokrat Parti döneminde İsmet Sezgin, bu arada da Osman Bölükbaşı, Kasım Gülek, İsmet İnönü'nün genel sekreteri, CHP'nin ileri gelenlere Doktor Kemal Satır, Nevzat Arman, milletvekilleri İhsan Kabadayı, Vefa Tanrı hep arkadaşımdı. 1961-62'leri söylüyor. 62'lerde. Taksim Belediye Gazinosu'nda çalışırken tarla başına Taksim'e çıktığım zaman bay bayan beni seyrederdi. Çünkü bir 90'a yakın boyum vardı. Steve Reeves diye bir Herkül vardı. Ondan daha iyiydim. Bana bakarlardı. Ben de işte orada bilerek veya bilmeyerek arayışa girdim. Ondan sonra belim kırıldı. İzmir'de oldu. Bayındır şifa kaplıcalarında baktım mahlukat değiyor. Ben de onları toparlayın bana de yıkayın yedirin dedim. Sonra düşündüm. Ben bedenimin irade harici bütün uzuvlarına hakimsem niye deney yapmıyorum? Deney yaptım. 63 türlü deney yaptım. Baktım bu deney insanlara fayda temin ediyor. Bedendeki öğrendiğim gerçek şu. Ruhun bedene hakimiyet sağladığı merkezler var. Omurilik sağancı çıkış. Son istasyon kuyruk sokulu. Bütün merkezi sistemleri vücuda her tarafına yaymış. Benim bu son gördüğümde vücut üzerinde bana bilgiler verildi. Anlatmakta, inanmakta kabil değil. Bu vücut deriyle, kemikle, kasla, damarla değil. Neler yapılmış. Dünya yaşadığı süre içerisinde insan bedeninde gelişmeleri görecekler. Akıl sır ermeyecek. Ta ki 1961 yılına kadar. 1961 yılında İzmir'de geçirdiği bir trafik kazasında beli kırıldı. Tıp otoriteleri ömür boyu sakat kalacağını bildirdiler. Pek çok felçli insan gibi kaderiyle baş başa bırakılmıştı. Ancak Yogi Kazım vücudunu çok iyi tanıyordu. Kendi bedeninde 63 farklı deney yaptı ve iyileşme formülünü buldu. İyileştikten sonra bu kazada bir hikmet var diyerek bilgilerini insanlıkla paylaşmaya ve tıbbın çare olamadığı hastaları iyileştirmeye adadı. Kısa süre sonra Türkiye Tabipler Odası Yogi'yi şarlatan ilan etti. Doktorların hükümete yaptığı baskılar da artınca Yogi Kazım'ın tüm faaliyetleri yasaklandı. Ta ki bugüne kadar iyileştirdiği yüzlerce kişinin ailesi aylarca Ankara'da onun için nöbet tutmaya başlayıncaya kadar. En nihayetinde dönemin başbakanlarından Süleyman Demirel Yogi'ye masajcı olarak onay verdi. Böyle kolunu öyle yaptı ki şeyden geçirdi, ayakları, vücudu böyle büsbütün bir iç içe geçti. Ben tabii ki yıllar geçti. Yıllar sonra 10 sene önce hocamla bir tesadüf karşılaştığımda o görsel hafızam ondan eşleşti. Yaşamının yaklaşık 30 yılını yurt dışında geçiren Yogi Kazım Gürbüz'ün başarıları dünyaya yayıldı. 2000'li yıllarda gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye götürüldü. Burada organlarının yarısı kanser sanılarak alındı. Artık yatağa bağımlı yaşayacaksın denildi. Ancak komadan çıkıp kendine gelir gelmez tüm yaralarını zihin gücüyle iyileştirip eskisinden daha sağlıklı oldu. Bundan birkaç yıl önce Covid oldu. Organ yetmezliği nedeniyle komaya girdi. Tüm yakınlarına haber salındı. Ama o yeniden uyandı. Yaşsız. Yaşsız yani. Gerçekten yaşsız. 6 ay önce ölüyordu. Yani bir senedir zaten biz uğraşıyoruz. Bir Covid geçirdik. Covid geçirdikten sonra ağır ilaçlar, mide kanaması geçirdi 3 ay sonra. Ondan sonra işte kışın ciğerleri etkilemiş. Akciğerler söndü. Doktor dedi ki hazırlıklı olun Aralık ayında. Beni çağırdı. Yapılacak bir şey yok. Biz dedi yoğun bakıma alacağız. Hani müdahale edeceğiz ama
Siz hazırlıklı olun dedi. Ben hemen çocukları çağırdım. Gelin dedim, yani nefesini vermeden önce görün falan dedim. Yoğun bakımda biz gördük, dedim ki Adana'dan, Bodrum'dan gelen çocuklarıma siz görün bari son defa yaşarken dedim. Yoğun bakımdan çocuklar bir çıktı. Babam kahve içiyor dediler. Bilemiyoruz. Ruh dediğim enerji diyor, Allah'ın ruhu bende olduktan sonra, yaratıcının ruhu bende olduktan sonra onun onaramayacağı hiçbir şey olamaz diyor. Ama buna gerçekten inanıyor. Biz biliyoruz, o inanıyor. Taburcu edecek doktor dedi. Biz de böyle bir ağır vaka gördük. Ne de kurtuları gördük. Hiçbir şey yok dedi. Ne de bütün organ yetmezliği mi? Onu işte hanımla oğlum söyler. Dinliyorum. İsim koyamadılar. Ama ben ölmüştüm. Komadaydım. Sol böbrek üstü bezi. Sağ böbrek üstü bezi. Dalak, safra kesesi, pankreası kuyruğu alındı. Belim kırık, takribi 20 santim, boyum kısa. Ama sağlıklıyım. Neye borçluyum? Valla aslına bakarsanız dua diyoruz ya, ben konuşuyorum. Ya Rabbi, senin ruhumun zerresini taşıyorum. Bana sağlığımı lütfeyle. Senin sonsuz güç ve kuvvetin vardır. Başlangıçta ben çok küçük yaşta evlendiğim için tabii anlayamıyordum onun öğretisini, felsefesini. Yani bir eş olarak beklentim daha yüksekti. Ama olgunlaştıkça ondaki o derin bilgilerden istifade etme, yani onu hoca olarak görmeye başladıktan sonra gerçekten ben de başkalarına faydalı olma yolunda varoluşumun misyonunu, sebebini bulmuş oldum. Artık felçli hastalarla ilgili tedavi yapmıyor. Bunun yerine herkesin kendine sağlık katacağı yoga sistemini geliştirdi ve çocuklarına miras bıraktı. Ben düşündüm kendi varlığımla ilgili. Yine herkesin var olma sebebi var diye inanıyorum. Benim var olma sebebim bilgi aktarmak diye düşünüyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla bilgiyi çok anlaşılır şekilde aktarabiliyorum. En komplike, karmaşık bilgileri bile, hani yoga felsefesiyle çok iç içeyim ama anlattığım zaman çok anlaşılır olabiliyor. Günlük hayattan örnekler verebiliyorum. Gördüğüm kadarıyla babamın sisteminde de yaptığım şey, babamın çok zor bir şekilde gösterdiği hareketleri varyasyonlarla kolaylaştırıyorum ve herkesin yapabileceği hale getirebiliyorum. Babamdayken seri aslında çok kolay yapılabilir bir seri değildi. Çünkü iyileşmeye yönelik, kısa zamanda iyileşmeye yönelik olduğu için çok güçlü. Ama babam birebir çalışıyordu insanlarla. O yüzden biz böyle grup derslerinde anlatamıyorduk bu bilgiyi. Oysa şimdi varyasyonları ekledik. Bu varyasyonlarla herkesin yapabileceği hale getirdik yoga serisini. O yüzden yoga serisinin çok kısa zamanda bütün dünyaya yayılacağına inanıyorum. Almanya'da yetiştirdik, 10 tane hocamız var. Bir tanesi ortopedist doktor, diğerleri çok ünlü yoga hocaları. İtalya'da yetiştirdiğimiz hoca var, İsviçre'de yetiştirdiğimiz hocalar var ve bizi çok sıkı takip ediyorlar. Biz yaparken tabii yoga diyorduk. Şimdi Almanya'da yoga okulumuz vardı, bu seriyi yapıyorduk. Türkiye'ye geldik, kimse yogayı bilmiyor, yoga stüdyosu açtık. Bu seriyi öğretmeye devam ediyoruz. Ondan sonra yoga bilinmeye başlayınca dediler ki ya bu yoga değil bu, dediler yani. Ben de orada da tereddüte düştüm. Evet, baktım sonra hakikaten yoga diyoruz ama insanların yaptığı yogadan farklı, yoganın orijinalinden farklı. Ne olmuş? Yogadan esinlenilmiş. Babam yogayı bildiği için oluşturmuş. Sonra babama dedim ki, baba dedim, hani yoga diyoruz, hatta çorap giydiğimiz için haber olduk, bir gazeteye çıktık. Çoraplı yogiler diye bizi tiye aldılar o dönem, 20 sene önce bundan. Dedim ki babama, baba gel biz bu sistemin adını koyalım. Yogi Kazım senin adın. Yogi'nin yo'su, Kazım'ın k'sını birleştirelim ve yoga sistemi diyelim. Çok isabetli bir karar oldu bu yoga sistemi. Yoga sistemi sadece hareket serisinden oluşmuyor. Burada gördüğünüz hareketleri yapıyoruz ama aynı zamanda denizde yaptığımız çalışmalar var. Masaj tekniklerimiz çok özeldir. Yani biz şifalandırıcı ve iyileştirici masaj yapıyoruz. Rahatlatıcı ve gevşetici masaj değil. Bazı manipülasyonlarımız var uyguladığımız. Bütün bunlar yoga sisteminin altında yer alıyor.
çok ağır hastalıkları olan insanlara, Parkinson, Alzheimer olsun, hep yardımcı oldu, hep şifa verdi. Ve onlara yeni bir hayat sundu aslında. Ben de ona belki görerek küçüklüğümden beri bilmiyorum. Kendi kendime hep diyordum, ben de bunu yapmalıyım. Gerçekten insanlara yardım edebileceksem neden bunu yapmayayım? O yüzden şimdi bunun üstüne üniversitede de çalışacağım. Yoga sistemi olsun, dedemin yaptığı her şey, hikayesi olsun. Bunları yurt dışında anlatmak için işte dilimi geliştireceğim, üniversiteyi okuyacağım ve bunu yaymak istiyorum. Şu anda 105 yaşında olan Yogi Kazım Gürbüz, ilerleyen yaşına rağmen bugün pek çok profesyonel sporcudan daha fazla kondisyon gücüne sahip. Offenbach Kickers dediğiniz beni çağırdılar. Ben topa ayağımı vurmadım. Dedim ki ben ayağımı topa vurmadım ama biliyorum yani. Dedim kalp ve ciğer kondisyonuyla adele gücünü verirsem bunlar dedim yenilmez. Ve bunlar sağdan düşüyor, soldan düşüyor, başıyla topa vuruyor. Omurga, eklem aralıklarında deformasyon başlıyor. Ve ben bakım aldım oyuncuları. Futbolla ilgili kültür fiziklerini onları yaptırdım. Bir defa berabere kaldılar. Şampiyonlarına kadar hep yendiler. Bizim o vakit Metin Türel'di. Milli takımlar teknik direktörü. Ya Yogi Kazım'ın takımı, Yogi Kazım takımı son 30 dakikaya kadar normal koşun dedik. Son 30 dakikadan sonra depara kalkın. Başka benim futbolla bir ilgim yok ki. Yoracaksın karşı takımı, ondan sonra gol atacaksın. Müdafadaki gol atıyordu. Ve rahmetli Erol Aydın, ya Metin abi bekle, Metin abi bekle. Son 30 dakikaya girdiler. Müdafaa dediğiniz o adam götürdü, gol attı. Neydi? Yoruldu inşallah. Şeye de söyledim, çocuklar seyrediyordu bu son maçı. Dedim vallahi kim koşarsa o yenilecek. Koşan öbür tarafı yorulacak, yenecek. Bizim çocuklar çabuk panik yapıyor. Sonra toparlandılar. Aslında bilmiyorum ama herhalde siz benden daha iyi bilirsiniz. O gol fauldü. Kaleciye vurdu ama verdiler. Bir şey yapabildik mi? Yok. Abi şu anda da bir normal hiçbir kaza yaşamamışım gibi aynı şeyleri yapıyorum. Ya hatta işte kazadan sonraki senelerde kendimi test etme şeyinde eskiden yaptıklarım hepsini tekrarlamaya çalıştım. Hepsini çok güzel tekrarladım. Piyanomu çaldım abi. Kayağıma gittim, kayağımı yaptım. Top oynadık arkadaşlar falan, sağ topla oynadım. Hiç sıkıntı çıkmadı. Herhangi bir şeyim kalmadı. Kaza çünkü hep beni bir darbe vurdu yani, yaraladı. 2005'te herhalde kazam. Tam liseyi bitirdiğim sene işte yazlığa geldik. Yazın kazaya geçirdik işte. Ondan sonra zaten bir hayatım bir sekteye uğradı yani. Abi hatırlıyorum tabii. Yani ayağımı basamıyordum. Şu durmak benim için yoktu öyle. Duruş yoktu yani. Bana zaten bir sürü hastaneden çıkışına bir şey verdiler. Koltuk değneği ya da o tarz yürümeme yardımcı aletler verdiler ama işte onların hiçbirisini kullanmadım tabii. Yoga sayesinde tekrardan. Çünkü yoganın tedavi sayesinde daha doğrusu. Tekrar kayağımı yaptım, yüzdüm, futbolumu oynadım. Hiçbir sıkıntım kalmadı yani. Embane kalmadı onlardan. Kifoz başlıyor. Skolyoz, eğrilik başlıyor. Ve ondan sonra tabii arıyorlar nerede çare buluruz diye. Ben uzağım. İnsanlar kendilerine önem verdiği zaman süratle çok daha başarılı olacaklar. Bir soru sorayım. Neden ilkbahar, sonbahar, kış, yaz var? Demek ki kullar için faydalar var. Kıştan çıktık mı ilkbahara girdik. İlkbahardan yaza giriyoruz. Ne anlamı var klimaları 18 dereceye getirerek rahatladım demeye? Halbuki senin şu havada vücudunun bedendeki toksinler atması lazım. Bu havada fevkalade bir doğal tedavi var. Soğuk suyun bu havada zararı var. Sıcak içerim. Kışında normal, yani buzdolabından değil, normal su içerim. Peki bir soru, araban var mı? Su kaynatmış arabaya, arabayı çalıştırmadan su korsan ne yapar? Silindir çatlatırsın.
Canım vücudum sıcak. Terliyorum, buz gibi suyu niye içeyim? Bana faydası yok. Zararı var. Bugün dünya onu takdir ediyor. Sadece o değil. İsmet İnönü, Salih Omurtak, Kazım Karabekir, Barış Alper Çakmak ve arkadaşları, silah arkadaşlar hepsi Allah'ın lütfuyla memleketimizi, vatanımızı, namusumuzu kurtardılar. Onları biz yargılayamayız. 4 yaşında Kur'an okuduğumda bu tarafa hep gözüm yukarıdaydı dedi. Kur'an aslında hep evreni anlatıyor. Dünyadaki bütün teknolojileri insan beyni yaptığına göre insanların tek eksiği kendi vücudundaki bilinmeyenler öğrenebilmek için vücutlarındaki hakimiyetini temin etmek. Yogi Kazım'ın yaşam sırlarından öne çıkanlarsa şunlar. Kendisinin beyin enerjisiyle beslendiğini söylüyor. Ruhun temizliğine, inancın gücüne inanıyor. Zeytin, meyve ve bal temel gıdaları. Sebze ağırlıklı besleniyor. Çok fazla et yemiyor ama vejeteryan değil. Süs biberine çok önem veriyor. Bazen de kuru süs biberlerini bala karıştırıp suda eriterek içiyor. Siyah çay çok az tüketiyor. Her zaman yemekten doymadan kalkıyor. Bazen su kürü yapıyor. 3 gün boyunca sadece su içiyor. Yaz aylarında karpuz peynir kürü yapıyor. Sıcak havalarda asla soğuk su içmiyor. Soğuk havalarda ise sıcak içecekler içmiyor. Terliyken ceryanda kalmamaya çok özen gösteriyor. Yaz kış belini örten yün fanile giyiyor. Hiç içki ve sigara içmedi. Ve en önemlisi kendisi tarafından geliştirilen yoga hareketlerini 105 yaşında dahi aksatmıyor. Bu hareketlerin her birinin vücuttaki ecza depolarını harekete geçirdiğini söylüyor. İnsan vücudu 130 yaşına kadar sağlıklı şekilde genç yaşayabilir. Eğer ben kendi yaşantımla bunu ispat edemezseydim size bunu söylemeye cesaret edemezdim.